Askerlerimizi kim öldürüyor? 40 yıldır vatan ve milletimize düşmanlık yapan, askerimizi, polisimizi şehit eden, masum halkı bombalayan terör örgütleri kimden, kimlerden destek alıyor? Bu soruların cevabını artık sokaktaki çocuklar dahi biliyor. Tabii ki önce Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Yanında çoğu zaman İngiltere, zaman zaman Fransa ve eti budu yettiği kadar Türkiye aleyhindeki her olguyu destekleyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Amerika Birleşik Devletleri desteği olmasa geri kalanların hiçbirinin bir şey yapamayacağı açık. Hafta geçmiyor ki sınır ötesinde askerlerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütlerine sağladığı silah ve kolaylıklar kullanılarak şehit edilmesinler. Gencecik yiğitler gidiyor. Yöneticiler güya tepki gösteriyor. Ne mi yapıyorlar? Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak diye, şehitler ölmez, vatan bölünmez diye bağırıyorlar. Konuları birbirine karıştırıp halkın gazını almak için güya İsrail'e karşı Filistin mitingleri düzenletip bazı tetikçileri hilafet isteriz diye bağırtıyorlar. Peki ya gerçekte İsrail hükümetine karşı aldıkları bir önlem var mı? Yok, yok, yok. Önlem alsalar İsrail'le olan ticaret hacmimiz sürekli artabilir mi? Sadece halkı kandırıyorlar. Arada bir hükümet kanadından birileri Amerika Birleşik Devletleri bize açık düşmanlık yapıyor diyor. Evet, doğru. Amerika Birleşik Devletleri bize açık düşmanlık yapıyor ve bunu hiç saklama gereği de duymuyor. Neden acaba? Emin olabilirsiniz bu tip hilafet söylemlerini de emperyalizm çıkartıyor ve sonuna kadar destekliyor. Neden mi? Türkiye bağımsız kalamasın, kendi içinde bölük pörçük kısır çatışmalar yaşasın ve mümkünse bu çatışmalar büyüsün, iç savaşa kadar ilerlesin istiyorlar. Uyanık olmalıyız. Bu sahtekarlar sorunları inanç zeminine çekip içimize, bizi uzun yıllar boyunca birbirimize düşman edebilecek nifak tohumları saçıyorlar. Şimdi düşünün, bize benzeyen, bizden olmayanların oluşturduğu bir hükümet değil de, gerçekten Atatürk'ün veciz tanımında anlamını bulan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir sözüne uygun, vatansever ve hür düşünceli vatan evlatlarından kurulu bir hükümetimiz olsa, İçimizde bize karşı çalışan ve bize karşı kullanılan İncirlik hava üssü ve Kürecik hava radarı derhal kapatılıp millileştirilmez miydi? NATO'ya 1952'de üye olduktan sonra NATO'ya kanımızla, canımızla verdiğimiz birçok katkı olmasına rağmen NATO her zaman Türkiye'nin çıkarlarına karşı blokta olmuşken Türkler tarihin her döneminde tüm NATO üyelerinin doğal düşmanı olarak kabul edilirken 15 Temmuz 2016'da yapılan hain hareketin Amerika Birleşik Devletleri ve NATO öncülüğünde CIA'in MAŞA örgütü FETÖ üstünden aldıkları emirlere uyarak gerçekleştirilmeye çalışıldığı ortadayken NATO üyeliğimiz neden tartışma konusu dahi yapılmaz? Ne için zorla güzellik olmayacağı anlaşılamıyor gibi yapılır? Üretim ekonomisine geçerek bu sahte inşaat ve rant ekonomisinden kurtularak emperyalizmin ekonomimiz üstünde oyun oynayabilmesinin önüne neden set çekilmez? Öylesine acımasız bir oyun oynanıyor ki iktidar Amerika Birleşik Devletleri'ne sözde çatarak ama özde yapması gereken hiçbir şeyi yapmayarak kendisini halkımıza yerli ve milli olarak satıyor. Muhalefetse evlere şenlik. Söylemlerinden açıkça görüldüğü gibi kendilerinin Atlantik sistemi ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edildiğini saklamaya gerek bile görmüyorlar. Son genel seçimlerde eski FETÖ üyeleri ve bazı Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarını aday göstererek milletvekili seçtirdiler ve meclise soktular.
Türkiye'nin kurtuluş reçetesi bundan 100 yıldan önce olduğu gibi gene Mustafa Kemal'de ve Kemalizm'dedir. Artık millet olarak, milletin Atatürkçü, vatansever unsurları olarak bu oyunu gördüğümüzü ve bu oyunu bozmak için elimizden gelebilecek her şeyi yapacağımızı haykırmamız gerekiyor. Vakit çok geç olmadan. Poyraz Mavi Vatan grubu ve Türk Kadın Hareketi adına.